2013'te bütün dünya Mısır'da yaşanan darbeyi, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi, Müslüman kardeşlerin ne yapacağını, Arap Baharı'nın akıbetini vesaireyi tartıştığı sırada Kahire'de küçük bir cemaatle ve sessiz sedasız bir cenaze kaldırılıyordu. Cenaze, geçmişte hem prenses hem de imparatoriçe unvanlarına sahip olan, vaktiyle dünyanın en güzel kadınlarından olarak bilinen ama neredeyse son 40 seneden bu yana kendini hiçbir yerde göstermeyen Mısır'ın prensesi ve İran'ın sabık imparatoriçesi Fevzi'ye aitti. Senelerden bu yana İskenderiye'de meraklı gözlerin önüne set çeken bol ağaçlıklı bir arazideki villasında ailesiyle ve çok yakın bir iki dostu dışında kimselerle teması olmayan sabık imparatoriçe 92 yaşındayken vefat etti. Ailesi cenazesini sessizce Kahire'ye götürdü ve daha da sessiz şekilde sadece oğlunun birkaç yakın akrabasıyla yine birkaç samimi dostunun katıldığı bir dini merasimin ardından defnedildi. Mısır'ın ilk kralı Fuad'ın kızı, yine Mısır'ın son kralı Faruk'un kız kardeşi ve İran'ın da son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin de ilk karısı olan Prenses Fevziye, en meşhur romantik filmleri bile geride bırakacak kadar renkli ve maceralı bir hayat sürdü. Şaşa ile hayal kırıklığını, mutluluk ile üzüntüyü, iktidar ve o iktidarın ardından gelen bir darbenin sebep olduğu çöküşü hep ard arda ve hadiselerin her zaman içerisinde bulunarak yaşadı. Uzun senelerden bu yana kendini göstermeyen Prenses Fevziye, bugün 60'ını geride bırakmış olanların hafızalarında önce güzelliği, sonra da dillere destan olan ama hüsranla neticelenen evliliğiyle hatırlanır. Mısır'ın ilk kralı Fuad'la Kraliçe Nazlı'nın 4 kızının büyüğü olan Prenses Fevziye, 1921'in 5 Kasım'ında İskenderiye'de doğdu. Yabancı dadılarla büyüdü ve dili mükemmel şekilde öğrendi. Kendisinden bir yaş büyük bir de ağabeyi vardı, Faruk. Kral Fuad'ın 1936'da ölmesi üzerine tahta o sırada henüz 16 yaşında olan ağabeyi Faruk geçti. Kralın 4 kız kardeşi evlenme çağına gelmek üzereydiler. İlk sırada en büyük kız kardeşi Fevziye vardı. Güzel prensese uygun bir koca arandı ve bulundu. İran Şahı Rıza Pehlevi'nin oğlu olan genç veliaht Muhammed Rıza Pehlevi. Bu evlilik Mısır ile İran'ı yakın müttefik yapacak, Kahire ve Tahran tahtları arasında kurulacak akrabalık da her iki memleketi Orta Doğu'da daha güçlü kılacaktı. O sırada 18 yaşında olan Prenses Fevziye ile 20 yaşındaki Prens Muhammed Rıza Pehlevi, Kahire'de 1939'un 16 Mart'ında yapılan ve Binbir Gece masallarını andıran dillere destan bir düğünle dünya evine girdiler. Prenses düğünden sonra yeni memleketine yani İran'a gitti ama büyük bir şaşkınlık yaşadı. O senelerde yüksek petrol geliriyle henüz tanışmamış olan İran, Mısır'da zenginliğin zirvesi içerisinde büyüyen Prenses Fevziye için bir orta çağ memleketi gibiydi. Elektrikleri sık sık kesilen, caddelerin çoğu hala toprak olan, sarayı da büyüyecek ama fakir bir villayı andıran Tahran, prensese bir taşra kasabası gibi gelmişti. Ertesi sene Şehnaz adını verdikleri bir kızları oldu. Kayınpederi Şah Rıza Pehlevi 1941'de tahttan feragata mecbur kaldı. Yerini Muhammed Rıza aldı ve Prenses Fevziye İran'ın imparatoriçesi oldu. Dünya basını Fevziye'den artık Asya Venüsü diye bahsediyor. O senelerin en önemli dergilerden olan Life'da sayfalar dolusu fotoğrafları sık sık çıkıyordu ama imparatoriçe mutsuzdu ve kocasıyla anlaşamıyordu. 1946'da bir müddet kalmak için memleketine, Kahire'ye gitmek istedi. Kızı Prens Şehnaz'ı beraberinde götürmesine kocası izin vermedi. Fevziye tek başına gitmek zorunda kaldı ve bir daha dönmedi. 17 Kasım 1948'de Şah'tan boşandı ve kızını uzun yıllar göremedi. Şah ise Prenses Fevzi'nin ardından 2 evlilik daha yaptı. Önce Süreyya, onu boşadıktan sonra da Farah Dibe ile evlendi. Prenses Fevziye boşanmasından bir yıl sonra hayatını babası Türk, annesi de Mısır hanedanına mensup olan uzak bir kuzeniyle diplomat ve subay İsmail Şirin ile birleştirdi ama evliliğin ardından Mısır'da hemen herkesin hayatını alt üst edecek bir hadise yaşandı. 1952'de Cemal Abdülnasır'ın yaptığı darbeyle Fevziye'nin ağabeyi Kral Faruk tahttan indirilip sürgüne gönderildi ve Mısır'da bir müddet sonra Cumhuriyet ilan edildi.
O zamana kadar Mısır Kraliyet Prensesi unvanını taşıyan güzel prens artık sadece Fevziye Fuat Şirin idi. Ama darbeden sonra memleketini terk etmedi. Kahire ile İskenderiye'de yaşamaya devam etti. Bir kız ve bir de erkek çocuk dünyaya getirdi ve kocası İsmail Şirin'i 1994'te kaybetti. Mısır'a 1,5 asır boyunca hakim olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Hanedanı'nın hayattaki en yaşlı mensubu olan Prenses Fevziye, filmleri bile geride bırakan işte böyle bir hayat yaşadı. Prensesi yakından tanıyanlar ondan bahsederken Şah'ın ikinci karısı Süreyya için Mahzun Prenses denir ama Fevziye'nin İran'daki hayatı Süreyya'dan daha büyük bir hüzün içerisinde geçti ve bu hüznünü hiç belli etmedi diye anlatırlar. Şah, güzel prensesi kızından mahalle kavgası yaparcasına hileyle ayırmıştı. Prens Fevziye, 1946'da İran Şahı Rıza Pehlevi'den ayrılması sırasında bir annenin yaşayabileceği en büyük üzüntülerden birini tatmış, Şah kızını Fevziye'den kaçırmıştı. İmparatoriçenin yaşadığı büyük üzüntüyü, hadiseyi yakından bilen bir diğer prensesin ağzından şöyle dinliyoruz. Fevziye 1946'da kızı Prenses Şehnaz'la beraber Tahran'dan birkaç aylığına ayrılıp Kahire'ye gitmek istediğini söylediği zaman Şah hiç karşı çıkmadan olur demişti. Evlilikleri bir türlü yürümediği için bu yolculuğun dönüşü olmadığını Fevziye de Şah da gayet iyi biliyorlar ama hem protokol kuralları hem de siyasi endişeler sebebiyle açıkça konuşamıyorlardı. Şah, Kahire'ye güya birkaç aylığına gidecek olan karısını uğurlamak için onunla beraber ve kalabalık bir mahiyetle havaalanına gitti. İmparatoriçeyi Kahire'ye götürecek olan özel uçağın önünde vedalaştılar. Feride kızı ve nedimeleriyle beraber uçağa bindi. Kapılar kapandı ve pervaneler dönmeye başladı. Ama uçak hareket etmedi. Kapılar yeniden açıldı ve tekrar merdiven uzatıldı. Şah'ın protokol nazırı uçağa gelerek Fevziye'ye majesteleri Şah Hazretlerinin kızlarını son bir defa öpmek için aşağıya gönderilmesini rica ettiğini söyleyince Fevziye "Tabii" dedi ve protokol nazırı Şehnaz'ı elinden tutup uçaktan çıkarttı. Tam o anda merdiven çekildi, kapı kapandı. Pervaneler hızla dönmeye ve uçak pistte ilerlemeye başladı. Şah'ın kızını kaçırdığını anlayan Fevziye çığlıklar atarak yerinden fırladı. Pilota dönmesini emretti. Ama pilotlar asıl emri Şah'tan almış oldukları için Fevziye'nin haykırışlarına ve hıçkırıklarına kulak asmadan uçağı havalandırdılar. Fevziye Kahire'ye indiğinde kendinden geçmiş haldeydi. Şah sadece çocuğu değil, Fevziye'nin Tahran'da bıraktığı bütün mücevherlerine ve eşyasına da el koydu. İşte böylesi bir yaşamın ardından adeta inzivaya çekilen Prenses Fevziye'nin ölümü ve cenazesi de sessiz sedasız oluverdi.